Merhaba, iyi günler. Dün bu stüdyoda Kemal Öztürk'ü konuk ettim, izleyenler olmuştur. Orada Kemal Öztürk önemli bir haber verdi ve bayağı da ilgi gördü. O da Ali Babacan'ın Ankara'da bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğü ve kendisine AK Parti'den ayrılacağını duyurduğu, bildirdiğini söyledi. Ve önümüzdeki bir hafta 10 gün içerisinde Ali Babacan'ın partiden ayrılacağını resmen açıklayacağını söyledi. Bu aynı zamanda Ali Babacan'ın kuracağı partinin ilan edilmesi olacak. Kendi başka kaynaklarımdan kontrol ettim. Zaten takip etmekte olduğumuz bir süreç. Olay bayağı ciddiye binmiş durumda. Abdullah Gül'ün desteklediği Ali Babacan, AKP iktidarının değişik dönemlerinde, değişik görevlerde bulunmuş bir takım kamuoyunca bilinen çok sayıda ismi de ki bunlar büyük bir kısmı marjinalize edildi, dışlandı, küstürüldü. İçine alarak bir parti, yeni bir parti kuracak ama yine duyduğum ki bu parti sadece eski AKP'lilerden oluşmayacak bir anlamda. Turgut Özal'ın ilk ANAP'ı kurduğu, 80'li yılların başında kurduğu gibi farklı eğilimlerden kişileri bir araya getirmeye çalışacakları söyleniyor. Çok sayıda siyasete ilk kez girecek ismin katılmak istendiği söyleniyor. Bu ne derece başarılı olur bilinmez ama olayın liderinin Ali Babacan olacağı ve bunun yeni tabirle sponsoru, en büyük destekçisinin eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olacağı kesin ve zamanında adları Abdullah Gül'le birlikte anılan AKP içerisindeki birçok ismin de bu parti içerisinde, yeni parti içerisinde olacağı söyleniyor. Onun dışında Ahmet Davutoğlu'nun da bir başka arayış içerisinde olduğunu biliyoruz. O arayıştan bir parti çıkar mı? En son çıkarmış gibi, çıkacakmış gibi gözüktü. Yine burada konuk ettiğim Ahmet Taş getiren bayram sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ahmet Davutoğlu arasında bir telefon görüşmesi olduğunu ve sert geçtiğini söylemişti, aktarmıştı. Ama yine de Davutoğlu'nun yeni parti kurma seçeneği dışında Erdoğan tarafından tekrar AKP'ye, AK Parti'ye ama güçlü bir pozisyonda davet edilmesi seçeneğini de geri plana atmadığı söyleniyor. Lakin ortada çok ciddi bir sorun var, o da şu. Bir önceki dönemde Ahmet Davutoğlu başbakan olmuştu. Erdoğan Cumhurbaşkanı iken, Cumhurbaşkanı olur olmaz yerine partinin başına ve hükümetin başına Ahmet Davutoğlu'nu atamıştı. Ama ardından sistem değişti. Ahmet Davutoğlu'nu çağırsa, geri çağırsa, yanındakilerle birlikte çağırsa ona önerebileceği ne olabilir? Başbakanlık diye bir makam yok. Bakanlıklar var ama bakanlıkların çok fazla bir anlamı yok. Cumhurbaşkanı yardımcılığı var ama şu ana kadarki tek Cumhurbaşkanı yardımcısının bir fonksiyonunu, etkili bir pozisyonunu görmedik. Dolayısıyla şu sistemde Ahmet Davutoğlu dönecek olsa bile ya da Ali Babacan ki onun artık dönmeyeceğini biliyoruz, nasıl bir şekilde yer alabileceği belli değil. Yani önümüzde iki tane parti hazırlığı var. Birisi bayağı ciddi ve herhalde çok geçmeden ilan edilecek. Diğeri de pekala bir parti olarak ortaya çıkabilir. Bunun dışında da bu iki hareketin ayrı ayrı partileşmesi halinde AKP'de yaşanan kafa karışıklığı ve çözülmenin bir takım insanları bütün bunlardan kopmasına da bir takım insanların kopmasına da neden olabilir kanısındayım. Geçmişte bunun örneklerini gördük. ANAP ve Doğru Yol Partisi çok ciddi çözülmeler yaşadılar ve sonra bazı kişiler hiçbir yerde yer almadılar. Hatta siyasetten de uzaklaştılar. AKP'nin geleceğini bir ANAP, eski ANAP ve Doğru Yol gibi görmek doğru olmaz. En azından şu aşamada Erdoğan olduğu müddetçe bu parti hep belli bir güce sahip olacaktır. Ama şurası muhakkak ki bu 23 Haziran hezimetinin ardından zaten hazırlıkları başlamış olan bu partilerin önü iyice açılmış oldu.
Zamanlama anlamında zaten bunu beklemişlerdi ve anlaşıldığı kadarıyla da bu hezimetin olmasını istemişler ve belki de bu hezimet için de çalışmışlar. Yani yollar iyice ayrılmış. Bu yeni partiler denince akla geçmiş geliyor ve Refah Partisi'nden, Milli Görüş Hareketi'nden Erdoğan ve arkadaşlarının kopuş süreci akıllara geliyor ve bir anlamda o tür benzetmeler yapılıyor. O dönemi çok yakından gazeteci olarak izlemiş birisiyim. AKP içerisinde, Refah Partisi içerisinde Erdoğan'ın liderliğinde başlayan harekete yenilikçi kanat adını da ben verdim. İlk başta çok sert çıktılar, Erdoğan başta olmak üzere. Böyle ayrılıklar yok bizde dediler, kabul etmediler. Yenilikçi lafına da birazcık mesafeli oldular. Ben o tarihte bunu yenilikçiler ve gelenekçiler diye ayırıyordum. O tarihte açıkçası Refah Partisi gazetecilerin çok fazla ilgisini çekmiyordu. Yükselişte olmasına rağmen hep dışarıdan sadece suçlayıcı bir şekilde bakılıyordu, anlaşılmaya çalışılmıyordu. Ama anlamaya çalıştığınız zaman, birazcık içine girdiğiniz zaman, doğrudan Refah Partili aktörlerle konuştuğunuz zaman bu ayrışmayı, bu farklılaşmayı görebiliyordunuz. Ve o tarihte adım adım yenilikçiler belli bir güce sahip oldular. Fazilet Partisi'nin ilk kongresinde Recai Kutan'ın karşısına Abdullah Gül'ü aday olarak çıkarttılar ve nitekim Fazilet'te kapandıktan sonra kendi partilerini, AKP'yi kurdular. Bugün yaşananın buna benzetilmesi bence hiçbir şekilde doğru değil. Çünkü arada çok ciddi bir fark var. O tarihte Erdoğan'ın liderliğindeki yenilikçiler, yükselişte olan, iktidara yürüyen bir hareketin içerisinde Erbakan ve yanındaki yaşlılar heyetinin, yani gelenekçi ekibin bu iktidara yürüyüşü aksattıkları görüşündeydiler. Engel olarak görüyorlardı ve bu partiye gerçek dinamizmi kendilerini kattıklarını düşünerek ki haklıydılar. Kendilerine yeterince hak ettikleri iktidarın verilmemesinden şikayetçiydiler. Erbakan ve yakın çevresindeki yaşlıların iktidarına karşı bir meydan okuyuştu aslında yenilikçiler ki epey de zor olmuştu. Bugün ama tam tersi bir durum var. Bugün iktidara yürüyen değil, iktidardan düşmekte olan bir hareket var. En önemli fark bence bu. Bugün AK Parti artık kaybediyor. Refah Partisi kazanıyordu, devlet engellemeye çalışıyordu, partiyi kapatıyordu, parti yöneticilerini yasaklı yapıyordu, Tayyip Erdoğan'ı içeri atıyordu vesaire. Ama buna rağmen bu hareket aldı başını gitti ve sonunda tek başına iktidara geldi ve yıllarca ülkeyi yönetti. Hareketin en azından bir parçası. Şimdi tam tersi bir durum var. İktidardan düşen bir hareket var. Dolayısıyla buradaki ayrışmalar bambaşka bir ayrışma. Bu düşüşü yavaşlatmak, bu düşüşün etkisini kırmak arayışı ve hala taze olan AKP'nin potansiyelinin heder olmasını engelleme çabası kendilerince. Bu ne derece başarılı olur ayrı bir husus. Bir diğer benzemez husus da şu. Erbakan'la Erdoğan'ın liderliği. Çok benzeşen çok yön var muhakkak. Erbakan o hareketin hocasıydı, her şeyiydi, lideriydi. Ama Erbakan hiçbir zaman Erdoğan'ın şu son 4-5 yıldır yaptığı gibi o hareketi yönetmedi. Hep birileri vardı. Recai Kutan, Şevket Kazan, Oğuzhan Asil Türk, birçok isim vardı. Yaşlılar diye belki küçümseniyorlardı ama bunların her birinin belli bir takım ağırlıkları vardı ve bunların her biri de aynı zamanda Erbakan'ın otoritesini kabul eden kişilerdi. Ama Erbakan'ın otoriterliğiyle Erdoğan'ın otoriterliği arasında çok ciddi fark var. Bugün AKP için, AKP'de ikinci bir isim sayamıyoruz. Binali Yıldırım'ı belki söyleyecek gibi olduk ama o da son İstanbul yenilgisinden sonra artık iyice kötü bir durumda diyelim, zor bir durumda. Şu anda AKP'de Erdoğan'dan başka kimse yok. Olmadığı için de zaten
Berat Albayrak, Süleyman Soylu gibi aslında çok da ciddi ağırlıkları olmayan, ağırlıklarını sadece Erdoğan'la ilişkilerinden alan, Erdoğan'ın kendilerine verdiği icazetten alan kişileri konuşuyoruz. O kişiler konuşuyor. Ama Refah Partisi'ndeki isimlerin büyük bir çoğunluğu, o yönetimde yer alan abilerin büyük bir çoğunluğu başından beri Milli Görüş Hareketi'nin içerisinde yer almış, Erbakan'la beraber yıllarca yol almış isimlerdi. Her birinin kendi çapında bir ağırlığı, bir saygınlığı vardı. Şu anda bütün ağırlık Erdoğan'da, bütün saygınlık Erdoğan'da ve faturada sadece ve sadece aslında Erdoğan'ın önünde. Erdoğan'ın bu faturayı başkalarına yıkma gibi bir şansı da yok. Dün biraz bunu değerlendirdim. Erdoğan'ın iyi çevresi kötü önermesinin ne kadar abes olduğunu söyledim. Diyelim ki önümüzdeki günlerde kabine değişikliği yaptı. Adını benim gibi siyasetle uğraşan gazetecilerin bile bilmediği bir takım aklımızda kalmıyor çünkü. Çünkü hiçbir şekilde görmüyoruz. Eski bakanlar gibi değiller, seçimle gelmiş değiller, atamayla gelmiş isimler. Birkaçı dışında çoğunun adını ben şahsen bilmiyorum. Onlardan bazılarını alıp yerlerine başkalarını getireceği zaman birilerine fatura kesmiş olmayacak. İstanbul seçiminin sorumlusunun da herhangi bir bakan vesaire olmadığını da pekala biliyoruz. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Sonuçta şu andaki AKP'de yaşanması muhtemel olan ve artık kesinleşmiş olan kopuş, geçmişte Refah Partisi'nden ya da o silsileden, en son Fazilet Partisi'nden yaşanan kopuştan bambaşka bir şey, çok daha zor, başarı şansı çok daha az olan bir şey. Yani siz yükselişte olan bir hareketin içerisinden kopup, bir takım hareketin kendisinin yarattığı bariyerleri aşarak yol alabiliyorsunuz. Erdoğan ve arkadaşlarının yaptığı gibi. Ama düşüşte olan bir hareketten kopup başarılı bir hareket kurabilmeniz çok zor. Çünkü her zaman için bu fatura size de kesilecektir. Nitekim Ali Babacan olsun, Ahmet Davutoğlu olsun, ne zaman adları dile getirilecek olsa, özellikle muhalif cenahtan, onların yaşananlardan sorumlulukları hatırlatılıyor. Özellikle Davutoğlu bahsi açıldığı zaman. Ve bu parti arayışları çok fazla samimi bulunmuyor. Şu denebilir tabii ki, zaten onlar karşı cenahtan, muhalif cenahtan insanlara ihtiyaç duymuyorlar. Onların derdi AK Parti'nin tabanını, AK Parti'nin kadrolarını almak. Eğer böyle olursa, ki olabilir, böyle olursa zaten bu partiler doğuştan sakat doğmuş olurlar. Çünkü AKP'nin tabanında, AKP'nin arsasına inşa edilecek evlerin ya da partilerin burada şansı en fazla onu kapsadığı alan kadardır ki bu alanın nasıl daralmakta olduğunu da görüyoruz. Yani Ali Babacan ya da Ahmet Davutoğlu ya da bir başkası eğer AKP'den kopup iddialı bir şey yapmak istiyorlarsa muhakkak ve muhakkak AKP'nin hitap ettiği kesimlerin dışındaki kesimlere de ulaşabilmenin yollarını aramak zorundalar. Aksi takdirde var olan pastayı bölüşmek gibi bir yola giderlerse sonuçta o pasta diyelim ki 3'e bölünmez. 3 kişinin paylaştığı pasta aslında iyice küçülmüş olur. Ve pastanın bir kısmını başkaları pekala paylaşırlar, alır giderler. Yani içeride tutma imkanı yok. Hele bir de bu bölünme, parçalanma, çözülme görüntüleri iyice ortaya çıkarsa ki önümüzdeki günlerde bunların iyice ortaya çıkacağı anlaşılıyor. Buradan çok kişi ayrılacaktır. Gemiyi terk edecek çok kişi olacaktır. Şimdiden başladılar bile. Bunların büyük bir kısmı en azından şu anda ne diyorlar? Bu seçim tekrarlatılmamalıydı. Göz göre göre çok büyük fark yedik. Bunu diyen insanların büyük bir kısmının seçim tekrarlatılması sürecinde tabii ki tekrarlatılmalı. Çünkü çaldılar dediklerini de biliyoruz ama böyle bir şey yapıyorlar. Kendilerini farklılaştırmaya çalışıyorlar. Çok sevdiğim bir laf vardır. Araba
devrildikten sonra yol gösteren çok olur diye şu anda devrilmiş bir AKP arabası var ve burada kazanın sorumluluğunu almamak için ve kendilerine yeni araba bulabilmek için çıkıp aslında şöyle yapılmalıydı, böyle yapılmalıydı diyenler çok. Bunların büyük bir kısmının bence bana göre yeni kurulacak partilere de yöneleceklerini sanmıyorum. Başka yerlerde başka arayışlara gireceklerdir ya da siyasetten iyice uzaklaşacaklardır. Şu anda yaşanan 23 Haziran yenilgisi, bir hezimet halinde yaşanan bu yenilgi, AKP'nin 20. yaşını tamamlama yolundaki AKP'nin işinin hayli zor olduğunu bize gösteriyor. Erdoğan burada ne yapabilir sorusunu önümüze koyduğumuz zaman bir takım rivayetler var ve bu rivayetler mesela Binali Yıldırım'ı partinin başına geçirecek diyenler var. Binali Yıldırım'ı Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacak diyenler var. Ötesinde çok fazla bir şey söylenemiyor. En fazla Ahmet Davutoğlu'nu acaba tekrar geri alabilir mi gibi hususlar var. Ekonomiyi daha eğil birilerine verirse belki bir şeyler olur diyenler var. Ama dün Kemal Öztürk'e de burada dediğim gibi artık tren bence kaçtı. Şimdi herkes kendi yeni trenini inşa etmenin derdinde ve burada da yolda kalmış olan AKP makinesini nasıl yeniden canlandıracağı konusu Erdoğan'ın çok ciddi bir soru. Ben bunda çok başarılı olabileceğini, verili koşullarda başarılı olabileceğini açıkçası sanmıyorum. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.